Ned Stark katledilmeseydi Westeros tarihi nasıl değişirdi? Bugün Westeros tarihinin en kritik kırılma noktasını tersine çevireceğiz. Eddard Stark'ın kafası Büyük Sept'in merdivenlerinde uçmasaydı ne olurdu? Bu soru sadece bir ya olsaydı merakı değil. Bir karakterin ölümünün arkasında bıraktığı boşluğun ve bu boşluğun tetiklediği zincirleme yıkımın anatomisi. Çünkü Ned Stark sıradan bir karakter değildi. O Martin'in yarattığı evrenin ahlaki pusulasıydı. Ve o pusula kırıldığında tüm Westeros savruldu. Ned Stark'ın idamı Martin'in yarattığı dünyanın temel manifestosuydu. Onur tek başına yetmez. Bu dünyada doğru olanı yapmak sizi kurtarmaz. Aksine sizi hedef haline getirir. Martin, Ned'i öldürerek okuyucuya ve izleyiciye acımasız bir mesaj verdi. Kimse güvende değil. Ama bu dramatik tercihin ötesinde yapısal bir gerçeklik vardı. Ned'in ölümü yalnızca bir karakter kaybı değildi. Tüm savaşların, ittifakların ve ihanetlerin fitiliydi. Beş Kral'ın savaşı, Kış Yarı'nın düşüşü, Stark çocuklarının dört bir yana savrulması, kuzeyin parçalanıp yabancıların eline geçmesi. Bu felaketlerin her biri o tek kılıç darbesine kadar izlenebilirdi. O halde soruyu yeniden soralım. Ned Stark yaşasaydı bu fitil hiç ateşlenir miydi? Bu soruyu yanıtlamak için önce Ned Stark'ın kral topraklarındaki son günlerini yeniden inceleyeceğiz. Robert Baratheon öldükten sonra Ned, Joffrey'in meşru bir varis olmadığını biliyordu. Cersei ile Jaime'nin ensest ilişkisinden doğan çocukların tahtta hiçbir hakkı yoktu. Ve Ned bu gerçeği Robert'ın ölüm döşeğinde bile söylememişti. Cersei'ye bunu yüzüne karşı söyledi ve ona çocuklarıyla birlikte kaçması için süre tanıdı. Bu Ned Stark'ın karakter yapısının kristalleştiği andı. Stratejik bir politikacı olsaydı Cersei'yi uyarmaz, önce altın pelerinlileri kendi etrafına çeker, Renly'nin teklifini kabul eder, orduyu arkasına alır ve sonra hamlesini yapardı. Ama Ned bunu yapmadı. Onurlu davrandı, düşmanına bile adil olmaya çalıştı. Bu karar onun ölüm fermanı oldu. Ned'in trajedisi bir zayıflık değil, bir tutarlılıktı. O ahlaki pusulanın gösterdiği yöne ne olursa olsun yürüyen bir adamdı. Ve kral topraklarının zehirli siyaseti bu tutarlılığı doğrudan bir kırılganlığa dönüştürdü. Serçe parmağın ihaneti bu tabloyu tamamladı. Ned, serçe parmağa güvendi. Çünkü Catelyn ona güveniyordu. Altın pelerinlilerin sadakatini satın aldığını düşündü. Oysa serçe parmak sadakati çoktan en yüksek fiyatı verene satmıştı. Taht odasındaki darbe girişimi saniyeler içinde çöktü. Ned tutuklandı, zindana atıldı ve itiraf etmesi karşılığında hayatı bağışlanacağı vaat edildi. Varys zindanda Ned'i ziyaret ettiğinde ona açıkça söyledi. Joffrey'in önünde diz çök, itiraf et, gece nöbetine katıl ve yaşa. Ned kendi gururunu yutarak kabul etti. Ama Joffrey, Cersei'nin ve konseyin tavsiyesine rağmen idamı emretti. 13 yaşında bir çocuğun kaprisli sadizmi tüm diplomasiyi yerle bir etti. Peki ya Joffrey bu emri vermeseydi? Peki ya Cersei oğlunu caydırabilseydi? O zaman Ned Stark büyük olasılıkla gece nöbetine gönderilecekti. Ned Stark'ın gece nöbetine gönderildiği senaryoyu düşünelim. Kuzeyin Lordu, Kış Yarı'nın koruyucusu Eddard Stark, Karaşato'ya ulaştığında karşısında oğlu Jon Snow'u bulacaktı. Bu hikayenin en güçlü potansiyel buluşmalarından biriydi. Jon o sırada henüz nöbete yeni katılmış, ideallerle gerçeklik arasında bocalayan genç bir adamdı. Babasının yanına gelmesi Jon'un karakter yolculuğunu kökten değiştirirdi. Jon'un tüm gelişimi babasızlık ve yalnızlık üzerine kuruluydu. Liderlik becerilerini kimsenin gölgesinde kalmadan geliştirdi. Kendi hatalarıyla yüzleşerek olgunlaştı. Mormont'un kargasını taşıdı. Ygritte'i sevdi ve kaybetti. Kardeşleri tarafından bıçaklandı, bu deneyimlerin her biri onu şekillendirdi. Ned'in varlığı bu süreci temelden değiştirirdi. Jon, babasının otoritesine yaslanarak kendi sesini bulmakta zorlanabilirdi. Ya da tam tersine Ned'in stratejik düşüncesi ve ahlaki rehberliği Jon'u çok daha erken bir lider kimliğine kavuşturabilirdi. Her iki durumda da bildiğimiz Jon Snow ortaya çıkmazdı. Ve burada Martin'in hikayesinin bir başka katmanı devreye giriyor. Jon'un gerçek kimliği. Ned, Jon'un Rhaegar Targaryen ile Lyanna Stark'ın oğlu olduğunu biliyordu. Ve bu sırrı ölümüne kadar korudu. Gece nöbetinde yan yana yaşarken bu sırrı Jon'a açıklar mıydı? Ned hayatı boyunca bu sırrı onurunu lekeleyerek korumuştu. Tüm dünya onun bir piç babası olduğunu düşündü ve Ned bu algıyı sessizce kabul etti. Catelyn'in soğukluğuna, Jon'un yaralı bakışlarına, lordların küçümseyen fısıltılarına katlandı. Çünkü alternatif Jon'un ölümüydü. Robert Baratheon herhangi bir Targaryen varisini sağ bırakmazdı. Ama artık Robert ölmüştü. Ned ve Jon gece nöbetinin kardeşleriydi. Dünyevi iddialar ve taht oyunları geride kalmıştı. Nöbetin yeminleri taht iddiasını zaten geçersiz kılıyordu. Belki de Ned, Jon'a gerçeği söylerdi. En azından oğlunun kendisini piç değil, iki büyük hanedanın varisi olarak tanımasını isterdi.
Bu bilgi Jon'un kimlik arayışını tamamen farklı bir yöne çevirirdi. Eğer bu bilgi bir şekilde nöbetin dışına sızarsa Westeros'un siyasi denklemini alt üst edebilirdi. Varys ve Serçe Parmak gibi bilgi tüccarları bu sırrı ele geçirseydi tüm taht oyunu yeniden yazılırdı. Ama daha büyük bir sorun vardı. Ned Stark Kara Şato'da sıradan bir nöbetçi olarak kalabilir miydi? Onun kişiliğini, liderlik kapasitesini ve stratejik zekasını düşündüğümüzde cevap açıktı. Hayır. Ned Stark, Mormont'un yanında hızla yükselirdi. Lord kumandan olmasa bile fiili danışman pozisyonuna gelirdi. Üstelik yaban ötesinden gelen tehdidin ciddiyetini kavrayacak ender kişilerden biriydi. Ned, Akgezenler tehdidini Westeros'a anlatabilecek güvenilirliğe sahip tek isimdi. Kuzey lordları onu tanıyordu, saygı duyuyordu. Güneydeki lordlar bile onun sözüne değer verirdi. Bu, tüm hikayenin merkezindeki büyük savaşın çok daha erken ve çok daha organize bir şekilde başlayabileceği anlamına geliyordu. Sur'un düşüşü hazırlıksız ve parçalanmış bir kıtayı vurmazdı. Ned'in uyarılarıyla en azından kısmen hazırlanmış bir savunma hattıyla karşılaşırdı. Şimdi kuzeye bakalım. Ned'in idamı Robb Stark'ın savaş kararının doğrudan sebebiydi. Oğlu babasının intikamını almak ve kız kardeşlerini kurtarmak için ordusunu topladı ve güneye yürüdü. 16 yaşında bir genç kuzeyin kralı ilan edildi. Bu ünvan Stark hanedanının 1000 yıllık tarihinde ilk kez dile getiriliyordu. Ned Stark yaşasaydı bu kararın hiçbir dayanağı kalmazdı. Evet, Sansa hala kral topraklarındaydı ve bu gerginlik kaynağıydı. Ama babasının hayatta olduğu, sürgün olarak cezasını çektiği bir senaryoda Robb'un savaş ilan etmesi politik olarak gerekçesiz kalırdı. Kuzey'in lordları intikam değil akıl isterdi. Robb, kış yarının lordu olarak kuzeyi yönetmeye devam ederdi. Ama bu kez bir savaş lordu değil, bir barış dönemi yöneticisi olurdu. Kuzey ordusu dağılmazdı. Karstarklar isyan etmezdi. Boltonlar karanlıkta bekler ama fırsat bulamazlardı. Ramsay Bolton hiçbir zaman kış yarının efendisi olamazdı. Ve en önemlisi Kızıl Düğün hiçbir zaman gerçekleşmezdi. Kızıl Düğün Westeros tarihinin en acımasız ihanetlerinden biriydi. Robb'un, Catelyn'in ve Kuzey ordusunun katledilmesi bir düğün sofrasında gerçekleşti. Misafir hakkının en kutsal geleneği çiğnendi. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek bir lordun çatısı altına giren konuğun dokunulmazlığını garanti ediyordu. Frey bunu paramparça etti. Bu olay Martin'in evreninde siyasi güvensizliğin doruk noktasıydı ve hikayenin en yıkıcı sahnesiydi. Kızıl Düğün'den sonra Westeros'ta hiçbir lord bir diğerine tam olarak güvenemezdi. Diplomatik ilişkilerin temeli çatırdadı. Ned'in yaşadığı evrende bu ihanet var olmazdı. Çünkü onu doğuran koşulların hiçbiri oluşmazdı. Robb asla Freylerin köprüsüne muhtaç kalmazdı çünkü güneye yürümezdi. Catelyn diplomasi hatalarına zorlanmazdı. Boltonlar Lannister'larla işbirliği yapacak bir kırılganlık bulamazdı. Roose Bolton, Stark'lara ihanet etmek için savaşın kaosuna ihtiyaç duyuyordu. Barış zamanında böyle bir hamle intihar olurdu. Tek bir adamın hayatta kalması binlerce insanın ölümünü engellerdi ve Westeros'un siyasi kültürünün en derin yarası hiç açılmazdı. Theon Greyjoy'un hikayesi de bu denklemin bir parçasıydı. Theon, Ned Stark yaşarken kış yarını ele geçirmeye kalkışmazdı. Robb'un yanında savaşa gitmezdi. Çünkü savaş olmazdı. Babasına sadakatini kanıtlama baskısı oluşmazdı. Theon, Robb'un yanında bir rehine dost olarak kalmaya devam ederdi. Ve belki de kimliğini kanıtlama çabasının onu yıkıcı kararlara sürüklediği o karanlık yola hiç girmezdi. Ramsay Bolton'un eline düşmezdi. Rick'e dönüşmezdi. Theon'un tüm trajik karakter çözülmesi dolaylı olarak Ned'in ölümüne bağlıydı. Güneyde ise tablo daha karmaşıktı. Ned Stark'ın itirafı ve sürgünü Lannister iktidarını kısmen meşrulaştırdı. Joffrey tahtta otururdu ama bu kez arkasında net bir zafer anlatısı vardı. Hain Ned Stark suçunu itiraf etti ve cezasını çekiyor. Ancak bu Stannis ve Renly'nin isyanlarını doğrudan engellemezdi. Onların motivasyonu Ned'in ölümü değil, Joffrey'in gayrimeşruluğuydu. Stannis, Jon Arryn'in araştırmalarından ve Ned'in kendisine gönderdiği mektuptan zaten Joffrey'in Robert'ın oğlu olmadığını biliyordu. Bu bilgi yok olmayacaktı ama Ned'in kafasının uçması Lannister tiranlığının somut kanıtıydı ve Stannis'in propagandası için güçlü bir araçtı. Ned'in yaşaması bu aracı zayıflatırdı. Üstelik Ned hayattayken Stannis'in kuzeyden destek alma şansı da düşerdi. Ned Stark Robert'a sadıktı ama Robert artık ölmüştü. Stannis'e sadakat göstermesi otomatik değildi. Hele ki Ned Stark sürgündeyken siyasi taraf tutması imkansızdı. Gece nöbetinin yeminleri siyaseti yasaklıyordu. Ned bu yemini ciddiye alırdı. Dolayısıyla Kuzey Stannis'in safına da geçmezdi. Tamamen tarafsız bir blok olarak kalırdı. Bu tarafsızlık güneydeki savaşın sonucunu Lannister-Tyrell ittifakının lehine çevirirdi. Tywin Lannister'ın stratejisi de Ned'in yaşadığı evrende temelden değişirdi. Tywin, Ned'in idamından sonra oğlu Jaime'yi kurtarmak
ve Lannister iktidarını pekiştirmek için savaşa girdi. Robb Stark'ın güneye yürümesi Tywin'i iki cepheli bir savaşa zorladı ve bu durum onu Frey-Bolton ittifakına, yani Kızıldüğün'ün kirli planına yöneltti. Ned yaşasaydı ve Kuzey savaşın dışında kalsaydı Tywin'in stratejik hesapları çok daha basit olurdu. Tek rakipleri Stannis ve Renly olurdu. Tyrell ittifakı muhtemelen yine gerçekleşirdi. Margaery'nin Joffrey ile evliliği Tywin'in diplomatik zaferi olarak tarihe geçerdi. Ama Tywin'in acımasızlığını sergilediği en karanlık sahneler Kuzey ile savaşın yarattığı baskının ürünüydü. O baskı olmadan Tywin belki daha az acımasız değil ama daha az uç noktalara başvuran bir stratejist olurdu. Jaime Lannister'ın karakter yolculuğu da bu alternatif evrende tamamen farklı bir rota izlerdi. Jaime'nin dönüşümü Robb Stark'a esir düşmesiyle başladı. Tartlı Brienne ile yaptığı yolculuk, elini kaybetmesi ve onurunu yeniden tanımlama süreci. Bunların hepsi savaşın doğrudan sonuçlarıydı. Savaş olmasaydı Jaime esir düşmezdi. Elini kaybetmezdi. Kılıç kullanan kibirli şövalye olarak kalmaya devam ederdi. Tartlı Brienne ile tanışır mıydı? Bu belirsiz. Ama tanışsa bile o yolculuğun yarattığı dönüşüm gerçekleşmezdi. Jaime'nin karanlıktan aydınlığa doğru ilerlediği karakter yolculuğu, Ned'in ölümüyle başlayan savaşın dolaylı bir hediyesiydi. İroni şuydu: Ned'in ölümü Jaime'yi daha iyi bir insan yaptı. Ned'in yaşaması ise Jaime'yi olduğu yerde bırakırdı. Martin'in evreni bu tür acımasız takaslarla doluydu. Renly'nin durumu farklı bir motivasyona dayanıyordu. Renly'nin derdi meşruiyet değildi, hırstı. Tyrell desteğiyle tahtı almaya kararlıydı ve Ned'in yaşaması bu planı değiştirmezdi. Dolayısıyla Beş Kral Savaşı tamamen ortadan kalkmazdı. Ama boyutu dramatik biçimde küçülürdü. Kuzey Savaş'ın dışında kalırdı, Demir Adalar pasif kalırdı. Geriye Stannis, Renly ve Joffrey arasında üç taraflı bir güç mücadelesi kalırdı. Bu mücadele kanlı olurdu ama Kızıldüğün, Kış Yarı'nın düşüşü ve Kuzey'in çöküşü gibi felaketler yaşanmazdı. Westeros'un toplam acı bilançosu çok daha düşük olurdu. Daenerys Targaryen'ın hikayesi Ned'in yaşamasından doğrudan etkilenmezdi. Essos'taki yolculuğu, ejderhaların doğuşu ve fetih süreci Westeros'tan bağımsız bir dinamikle ilerledi. Ama Westeros'a döndüğünde karşısında çok daha farklı bir harita bulurdu. Kuzey'in sağlam ve Stark'ların güçlü olduğu bir kıta, Daenerys için çok daha zorlu bir hedefti. Ned, Targaryen restorasyonunu desteklemezdi. Ama gereksiz kan dökülmesine de karşıydı. Daenerys diplomasiyle gelirse Ned en azından masaya otururdu. Bu, ejderha ateşi yerine diplomatik gerilimle yazılacak çok daha farklı bir son perde demekti. Cersei'nin yörüngesi de Ned'in yaşamasıyla radikal biçimde değişirdi. Cersei'nin paranoyası ve giderek artan acımasızlığı sürekli büyüyen tehditlerin ürünüydü. Savaş uzadıkça, düşmanlar çoğaldıkça Cersei daha çaresiz ve daha tehlikeli hale geldi. Ned'in yaşadığı evrende tehdit listesi çok daha kısaydı. Kuzey sessiz, Starklar tarafsız olurdu. Cersei'nin en büyük düşmanı Stannis olurdu ve Tywin bu tehdidi yönetebilirdi. Cersei'nin büyük septi havaya uçurmasına götüren o paranoya spirali çok daha sınırlı bir baskı altında aynı hıza ulaşamayabilirdi. Belki Cersei yine kendini yıkardı. Onun doğası bunu gerektiriyordu. Ama yıkımın ölçeği ve zamanlaması farklı olurdu. Hikayenin en kişisel boyutu Stark çocuklarıydı. Ned'in ölümü her birini farklı bir yöne savurdu. Arya bir suikastçıya dönüştü. Braavos'taki kimliğini sildi, ölüm tanrısına hizmet etti. Bu dönüşüm babasının başının kesilmesini gözleriyle izlemesiyle başladı. O sahne Arya'nın masumiyetinin son nefesiydi. Ondan sonra dünyanın adaletsiz olduğunu değil, adaletin kendi elleriyle kurulması gerektiğini öğrendi. Ned yaşasaydı Arya o yola asla girmezdi. Kış Yarı'nda büyürdü. Belki asi, belki huzursuz, belki kılıç eğitimi almaya devam ederdi. Ama bir suikastçı değil, bir Stark kızı olarak kalırdı. Sansa'nın hikayesi daha da acı bir ironi taşıyordu. Kral topraklarına bir prenses masalı yaşamak için gitti. Orada yıllarca süren siyasi esarete sürüklendi. Joffrey'in sadizmi, serçe parmağın manipülasyonu, Ramsay Bolton'un acımasızlığı. Bu deneyimler onu Westeros'un en keskin siyasi zekalarından birine dönüştürdü. Ama travmayla satın alınan bilgeliğin maliyetini görmezden gelemeyiz. Martin burada okuyucuya rahatsız edici bir soru soruyordu. İnsanı büyüten şey, onu kıran şeyin ta kendisi midir? Sansa'nın cevabı evet olabilirdi. Ama hiç kimse bu soruya cevap vermek zorunda kalmamalıydı. Bran Stark'ın yolculuğu farklı bir katman barındırıyordu. Düşüşü ve Yeşilgörü yeteneklerinin uyanması Ned'in ölümünden bağımsız başlamıştı. Onu pencereden iten Jaime Lannister'dı. Ama Kış Yarı'nın düşmesi ve Bran'ın kuzeye kaçması Ned'in ölümünün domino etkisiydi. Ned Stark yaşasaydı Bran güvende kalırdı. Üç gözlü kuzguna belki hiç ulaşamazdı. Bu durumda Gece Kralı'na karşı Westeros'un en kritik kozunu kaybetmesi söz konusu olurdu. Ama bu kayıp gerçekten bir kayıp mıydı? Belki Ned'in liderliği ve erken uyarı sistemi
Doğaüstü güçlere muhtaç kalmadan savaşı kazanmayı mümkün kılardı. 7 krallığın birleşik orduları zamanında haberdar edilmiş ve hazırlanmış olarak Sur'u savunabilirdi. Belki Gece Kralı'nı durdurmak için bir çocuğun insanlığından vazgeçmesine gerek kalmazdı. Martin'in evreninin en derin sorusuna dokunuyordu bu. Kader mi insanları şekillendiriyor, yoksa insanların yokluğu mu kaderi zorluyor? Ned Stark'ın hikayesi bu sorunun en acı yanıtıydı. Çünkü onun yokluğunda hem kader hem insanlar aynı anda kırıldı. Martin'in bu hikayeyle söylediği şey nihayetinde şuydu: onurlu insanların ölümü sadece bir kayıp değil, bir ekosistem çöküşüdür. Ned Stark tek bir kişiydi ama onun varlığı düzinelerce başka insanın hayatta kalması, düzinelerce başka kararın alınmaması ve düzinelerce başka trajedinin yaşanmaması demekti. Ned'i öldürmek Martin'in okuyucuya verdiği en acımasız dersti. Dünya iyi insanları kaybetmenin bedelini o iyi insanlardan çok daha ağır ödüyor. Kızıldüğün, Kış Yarı'nın düşüşü, Stark çocuklarının savrulması, Kuzey'in parçalanması. Bunların hepsi tek bir kılıç darbesinin uzantılarıydı. Ve bu kılıç darbesini veren cellat değildi. Emri veren Joffrey'di. Zemin hazırlayan Cersei'ydi. Fırsatı yaratan serçe parmaktı. Ama asıl sorumlu Ned'in kendi onuruydu. Martin kahramanını kendi erdemiyle öldürdü. Ve bu kurgu tarihinin en yıkıcı ironilerinden biri olarak kaldı. Bu analiz bize bir şeyi daha gösteriyor: Martin'in anlatı stratejisinin dehasını. Ned Stark'ı ilk kitabın sonunda öldürmek yazar olarak alınabilecek en cesur kararlardan biriydi. Çünkü Martin yalnızca bir karakter öldürmedi. Bir anlatı evreninin tüm olasılıklarını bilinçli olarak kapattı. Daha barışçıl bir Westeros mümkündü. Martin bunu biliyordu ve tam da bu yüzden o kapıyı kapattı. Hikayesinin dramatik gücü bu kapanan kapıların ardındaki kayıp potansiyelden besleniyordu. İzleyici ve okuyucu olarak hissettiğimiz acı sadece sevdiğimiz bir karakteri kaybetmekten gelmiyordu. Onunla birlikte kaybedilen daha iyi bir dünyanın yasını tutmaktı. Martin bize o iyi dünyayı kısacık gösterdi ve sonra acımasızca elimizden aldı. İşte bu büyük hikaye anlatıcılığının en saf haliydi. Ned Stark'ın hikayesi bize dramatik yapının en temel kuralını hatırlatıyor. Bir karakterin değeri sadece ekrandaki varlığıyla ölçülmez, arkasında bıraktığı boşlukla ölçülür. Ned'in bıraktığı boşluk 5 Kral Savaşı, on binlerce ölü ve parçalanmış bir kıta oldu. Yaşasaydı belki Westeros hiçbir zaman tam bir barışa kavuşmazdı. Siyasetin doğası çatışmayı kaçınılmaz kılıyordu. Ama çatışmanın boyutu, maliyeti ve insani bedeli çok daha farklı olurdu. Ned Stark'ın gerçek trajedisi ölmesi değildi. Ölümünün bu kadar çok şeyi, bu kadar geri dönülmez biçimde yıkmasıydı. Kurgu Anatomisi'ne abone olmayı unutma. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kal.